WordPress sitelerinizde kullanmanız gereken en sevdiğim, en işlevsel 5 eklentiden bahsedeceğim. Bu eklentileri kategorilerine göre ayırmak gerekirse bir tanesi web site takibi olacak, kullanıcıların takibi. Bir tanesi ön bellekleme eklentisi. Bir tanesi yedekleme eklentimiz olacak. Birisi sosyal medya ikonları olacak, WhatsApp, Instagram gibi. Beşinciyi ben de unuttum. Onu videoda tekrar göreceğiz. O zaman hemen başlayalım. Evet, hemen ilk eklentimize geçelim. Eklentiler alanına gelip buraya independent yazıyorum. Bu bizim analitik eklentimiz olacak. Web sitemize buradaki ilk sırada çıkan eklentiyi seçiyoruz. Bu morlu böyle bir grafik var. Bunu seçiyoruz. Bizim eklentimiz bu. Etkinleştirin. Bu bize web sitemize kimlerin girip, ya kimlerin değil de kaç kişinin girip çıktığı, kaç kişinin belli bir sayfada ne kadar süre harcadığı, hemen çıkma oranları gibi birçok metrik sunuyor. Hemen bunu eklentiyi etkinleştirelim. Etkinleştirdim. Ayarlarına da bakalım neler yokmuş. Bir hoş geldin diyor. Hoş bulduk deyip, hatta demeyip direkt geçelim bu alanı. Bizim eklentinin arayüzü bu şekilde. Şimdi bu tabi sıfır bir site olduğu için burada hiçbir metrik gözükmüyor. Önce neler sunduğunu anlatayım. Hani nelerimiz var bu eklentide. Sonrasında da canlı bir sitede sonuçlarıyla beraber bu eklentiye bakalım. Şimdi nelerimiz var? İlk analitik ekranımızda kullanıcılar, sayfa görüntülemeleri, oturumlar, süreler, hemen çıkma oranları ve oturum başına görüntüleme sayısı. Vazgeçtim. Direkt canlı sitede bu metrikler nasıl gözüküyormuş ona bakalım. Evet, şimdi canlı bir siteye geldik. Bu benim belli bir süre önce yaptığım Psikoloji Vera bir psikoloji sitesi. Buradan da sahibi olan Selda'ya selamlar olsun. Aleykümselam. Şimdi nelerimiz varmış? Bakın bu son 30 gün içerisinde web sitemize giren kullanıcı sayısı 115'miş ve bu 115 kişi 180 adet sayfayı görüntülemişler. Bu 115 kişi de ortalama olarak web sitemize 1 dakika 13 saniye kalmışlar ve %74 hemen çıkma oranına sahip olmuş. Bu web site henüz yeni, birkaç aylık. O yüzden verileri daha çok taze, yeni oturmaya başladı. Çünkü henüz birkaç aylık, 3 ay bile olmadı. Burada da grafik şeklinde görebiliyoruz verileri. Mor olanlar kullanıcılarımız, sarı olanlar da sayfaların görüntülenme sayısı olarak. Mesela bugün hangi günmüş? 12 Aralık. 12 Aralık günü, Cuma günü 3 adet kullanıcı toplamda 9 sayfayı gezmiş anlamına geliyor bu grafikten anlamamız gereken. Bu grafiği günlük, haftalık, saatlik, aylık olarak detaylandırabiliyoruz. Son 30 gün değil de aralığını da istediğimiz gibi baştan sona veya belirli bir aralık olarak son 7 gün sadece bu geçen ay gibi istediğimiz şekilde filtreleyebiliyoruz. Başka nelerimiz var? Hemen alt tarafa geldiğimde de bizim hangi sayfalarımızın ne kadar gezdiği, yani bu toplam kullanıcıların görüntüledikleri sayfaları tek tek bize söylüyor. Vera Psikoloji, yani bizim ana sayfamızı 107 kullanıcı son 30 günde, bu arada 107 kullanıcı 127 defa gezmişler. Toplamda da 43 saniye vakit geçirmişler bizim bu ana sayfamızla. Bu alt taraflarda da diğer hangi sayfalarımda ne kadar vakit geçirdiklerinin detaylarını görebiliyoruz. Bu bizim sadece ana ekranımız, yani açılış ekranı. Buradan detayları düzenleyebiliyorum. Sadece blog yazıları olarak ayarlayabiliriz burada. Sadece yazılarımız olarak. Burada herhangi bir içeriğimiz olmadığı için sıfır olarak gözüküyor. Çünkü blog içeriği eklemedik burada. Siz eklediyseniz ne olacak? Gözükecek. Sonrasında neler var? Yönlendirmeler var. Çok önemli. Yönlendirmeler nedir? Yani bu web sitemize kimler nereden gelmiş yani? Bakın 57 kişi yönlendirmeleri seçtik. 57 kişi direkt olarak gelmiş. Muhtemelen link vasıtasıyla gelmişler. Google'dan 28 kişi gelmiş. Bunlar organik olarak değerlendirebiliriz. Facebook, Instagram ve benim siteden de referans olarak kaç kişi gelmiş? 6 kişi gelmişler. Buradan kimlerin nereden, yani kimlerin değil de kullanıcıların nereden geldiğini öğrenebiliyoruz. Arama motoru trafiğine de tıkladığımda alt detaylarında sadece Google'dan gelmişler 28. Burada özellikle 2026 ile beraber yapay zekanın devri başladığı için ChatGPT gibi, Cloud değil, Gemini, işte diğer yapay zeka arama motorları da burada gözükmeye başlıyorlar. Eğer ki birisi örnek veriyorum, burası bir psikoloji sitesi, en iyi Ankara psikolog yazdığında bizim sitemiz orada çıkıp hatta linkini de verip tıklayıp geldiyse burada gözükecek ki ChatGPT yazacak burada. Bu tip metrikleri de bize sağlıyor, müthiş bir olay. Sonrasında neler var? Sol tarafta coğrafi kısmında dünya haritası karşımda, bak, dünya haritası.
Türkiye. Ya tabii ki bu değil. Türkiye. Yaş aynı şey. Almanya, United States, ya bunlar muhtemelen bot hesaplar olduğu için, bunlar da spam olduğu için gözüküyorlar ama genellikle zaten Türkiye'den gelmişler. Alta kaydırdığımda da ülkeler listeleniyor. Daha da detaylandıralım diyorsan şehirler kısmı var. Şehirlere de tıkladığımda Türkiye, İstanbul, Şişli. Yani yuh. Görün, utanmasa adresimi verecek yani. Kimin nereden girdiğini adresini verecek. Öyle detaylı olaylar var. Hemen cihazlara bakalım. Cihazlarda da işte mobil cihazlar, masaüstü cihazlar olarak ayrılıyor. Bunları da yine tarayıcılarda detaylandırabiliyoruz. Mesela tarayıcılarda Chrome, Safari falan filan gibi detayları da var. Tabi diğer özellikler Pro'ya ait. Onlara gerek yok zaten. Bu tip veriler bile bizim için yeterince faydalı. Bu eklenti bitti. Diğerine geçelim. İkinci eklentimiz, konuşamadım, Chat'i olacak. Tamam, diğer siteyi kapattık ve yeni eklentimizi ekleyelim. Yeni eklentimizi eklentiyi yükle dedik. Buraya Chat'i yazdım. Chat Y. Sonrasında karşıma çıkan ilk eklenti burası. Bu benim istediğim eklenti olacak. Bu bana neler vaat ediyor peki? WhatsApp, telefon, Instagram ve sosyal medya gibi, mail gibi birçok aracı web sitemin sağ alt köşesinde, sol alt köşesinde düzenlenebilir şekilde yerleştirmemizi sağlıyor. Özellikle WhatsApp, yani her sitede vardı yani. WhatsApp ikonu, sağ altta WhatsApp ikonu lazım, şart, veya arama. Telefon ikonu lazım. Bunları chat ile yapabiliyoruz. Chat'i kurduk. Paneline geldik ve create widget deyip yeni bir tane hemen hızlıca oluşturalım. Bak ne veriyor bana? WhatsApp, Facebook, telefon, e-mail. Burada hepsini tek tek saymam yorucu olur. Şimdiden yoruldum bile. Bunları bize veriyor. Tek tek seçip mesela e-mail'i de seçelim. Ins- Instagram'ı seçmek istiyorum. Kaydırma bir. Tamam. Neyi seçtim? WhatsApp, telefon, e-mail ve Instagram'ı seçtim. Burada tek tek telefonun, WhatsApp'ın özelliklerini, bilgilerini yazmamız gerekiyor zaten. Bizim mesela telefonumu yazayım. 500. Telefonum neydi? Buraya da yazalım. Buraya da rastgele bir mail yazalım ki bu gözüksün yani. Yazdık. İstediğimiz sosyal medya bilgilerini yazdık. Burada hide mesela, ya üzerine bastığında bakın burada sağ tarafta ön izlemesi var. Üzerine geldiğimde hide yazıyor. Hide nedir? Sakladır. Ben İngiliz miyim? Değilim. O yüzden bu hide'ı sildim. İsteğe bağlı olarak sakla, gizle falan yazılabilir ama hiçbir şey yazmaya da biliriz. Bu bilgileri girdikten sonra sağ üstten next diyorum. Diğer alana geçiyoruz. Buradan ön izlemeyi düzenleyebiliriz biraz daha. Bu widget'ın İkonu değişebilir. Buradaki 4 adet ikondan birini seçebiliriz veya 4 adet ikondan birini seçebiliriz. Yönünü sağ, sol olarak veya custom olarak ayarlayamam. Custom Pro'ymuş çünkü. Sağ veya sol olarak ayarlayabiliriz. Sağda kalsın. Click the open olsun. Tıklandığında açılsın. Bunu hover olarak da yapabiliyormuşuz. Rengini mor değil de yeşil yapalım. Büyüklüğünü de medium, large, daha büyük, daha büyük, daha da büyük yapabilirim ama small, küçük olarak kalabilir. Üzerinde Contact Us yazıyor. Dediğim gibi İngilizce yerine biz bunu Türkçe olarak değiştirebiliriz. Alttaki diğer özellikleri de zaten geneli Pro özellik istiyor. Ki çok da değiştirmem gereken bir özelliğim de yok. Ha, fontunu da değiştirebilirsiniz ama bunlar yeterli. Bir next diyelim. Diğer alana da bakalım. Burada da yani trigger ne zaman görüntülensin falan filan diyor. Bunu hiçbir şey değiştirmeden devam edip next deyip save widget dediğimizde bunu da kapat. Widget'ımız oluşacak. Web sitede nasıl gözükecek? Açalım. Sitede de bakın burada sağ altta gözüküyor. Sen göremiyorsun çünkü sağ altta ben varım. Hop, kendimi kaybettim. Şimdi görebiliyorsun. Bunu sol alta da alabilirdim ama kendimi kaldırmayı tercih ettim. Bak, sağ altta bizim widget'ımız karşımıza çıktı. Şimdi tekrar F5 atayım. Başta iletişim olarak yazıyordu. Tıkladığımda telefona, WhatsApp'a, maile ve Instagram'a bu DM'ymiş. Bunu değiştirebiliriz, gönderen bir widget'ımız. Bunu istediğimiz kadar ekleyebiliriz veya sadece telefon, WhatsApp olarak da düzenleyebiliriz. Tamam, şimdi tekrar bakalım. Mesela az önceki bir ufak değişiklik yapalım. Burada Instagram DM'ye gidiyormuş. Bu Instagram DM değil de Instagram page olarak ayarlayalım. Instagram sayfamıza gitsin. Veya bir anlatmam gereken bir noktada mesela bu telefonun üzerine geldiğimde fon yazıyor. Fon tabii yani İngilizce biliyorsun değil mi? Fon İngilizce telefon demek. Bunu değiştirmek nasıl gerekiyor? Burada settings var. Telefonun olduğu yere settings'e tıkladığımda altında metni yazıyor. Bunu telefon olarak değiştirebiliriz. Sonrasında kaydedip tekrar bakalım. Telefonun üzerine geldiğimde telefon yazıyor. Fon gitti. Hepsi için tek tek bunları yapabiliriz. Bu eklenti bu kadardı. Chat'inin özellikleri bunlardı.
Gayet hoş, gayet güzel. Ki az önce gene göremedin. Şu sağ alta ben gene geldim. Ama olsun, sen olayı anladın. Şimdi sıradaki eklentime geçmek istiyorum. Diğer eklentim Solid Security olacak. Bu security'ler güvenlik eklentisi olacak. Hemen geçelim. Hiç kat atmaya gerek yok. Ben buraya bir eklentilerden yine bir eklenti yükle deyip Solid yazdım. Dümdüz Solid yazdım. Ve benim karşıma çıkacak olan ilk seçenek benim istediğim eklenti olacak. Solid Security ile web sitemizi koruyabiliriz. Bazı terbiyesiz insanlardan koruyabiliriz web sitemizi. Bunu etkinleştirdik ve ayarlarına bir gidelim. Zaten bizi bir ne diyor? Bunu geçelim. Bu önemli değil. Diyor ki ilk açılış ekranında bu ne sitesi? Yani sen burada ne üretiyorsun? Ya çok önemli mi? Çok değil. Ben bunu direkt network olarak yapabiliriz. Siteyi tarayalım mı diyor. Hani başlamadan önce bir siteyi tarayalım mı? Neler var neler yok diyor. Şimdilik geçelim, sonrasında yapacağız bunu. Buradaki bazı özellikleri işte brute force'lara karşı, network brute force'lara karşı koruyalım mı? Önerilenmiş bu yani. Bu öneriyorsa bunu da yapalım diyoruz. İkisini de aktif edip devam ettiriyoruz. Diğer iki seçeneği de yine ikisi de önerilen seçenek olduğu için güçlü pasaportlar falan filan tarzında. Bunları da okeyliyoruz. İki faktörlü doğrulamayı ben de öneririm ama biraz zahmetli bir iş, o yüzden şimdi açık olarak kalabilir. Ayarlarını yapmayacağız nasıl olsa. Kapalı olarak da kalabilir. Sonrasında diyor ki bu site kimin diyor. Senin mi diyor yoksa müşterinin mi diyor. Çok önemli mi? Değil. O yüzden buraya direkt benim sitem diyebiliriz. Burası önemli. Bu özelliği aktif edelim mi diyor. Okey dememiz lazım. Çünkü bunun detayları neydi? Hatırlamıyorum ama bu zaten bizim en kritik aktif etmemiz gereken özellik. Detayları aklımda yok. Eğer ki güvenlik konusu ile alakalı, güvenlikle alakalı hiçbir problemimiz yok bu arada. Bir video çekmemiz gerekirse o zaman detaylarına girmiş oluruz. Onları da öğreniriz, öğretiriz. Bu kısmı next dedik ve genel kurulumu tamamlamış olacağız. Genel kurulum tamamlandı. Okey. Dashboard'a bir gidelim. Dashboard'da neler var? Benim burada dashboard'a değil de settings'e bir gidelim. Settings'in direkt açılış ekranında alt tarafta şurada bir Hide Security Menu in the Admin Bar var. Bu ne demek? Bak şurada Security 1 yazıyor ya. Ya bu sürekli burada bir şeyler yazıyor. Bir kırmızı işaretler falan, uyarılar falan veriyor. Ben bunu sevmiyorum. O yüzden bunu buradan saklama seçeneği var. Bunu seçip kaydediyorum. Bu benim şahsi tercihimdir. Bunu seçtiğimde bak gitti bu yazı. Sonrasında bir dashboard'a bakalım. Burada bize verileri zaten göstermiş olacak. Yedekler yok şu an için. Herhangi bir saldırı, herhangi bir ataklarda bu tabii ya şu an eklediğimiz için hiçbir veri göstermiyor bize ama buradaki genel olarak verileri bize sunacak. Özel IP engellemeleri falan da sunuyor bu. Yani sadece şu IP'dekiler bana gelmesin falan tarzında bir isteklerimiz varsa e, bunları da aktarabiliyoruz. Site taraması var. Az önce yapmadık. Burada tarayabiliriz. Site taramasını buradan start scan diyelim. Siteyi tarıyor. Temaları, eklentileri, şifreleri, genel diğer zaten burada yazıyor. Diğer özellikleri de tarayıp herhangi bir hata, sıkıntı, bir probleme sahipse direkt site taramasında bizim karşımıza çıkıyor. Şu an tabii ki hiçbir şey çıkmayacak. Ama bunu arada bir yapın. Çünkü eklenti güncelleştirmeleriyle beraber bazı hatalar karşınıza çıkabilir. Ona göre önlemler alabilirsiniz. Burada yani ayarlarda değiştirmemiz gereken herhangi bir özellik yok. Bak ne dedi burada? İki faktör açık. İki faktör açık. Ne diyor bunu? Çok zorlamayalım. Kendimizi sınırları zorlamamak gerek. Ne diyor? Ben yöneticiyim. Ya beni Erdinç yönetici ama iki faktörlü doğrulama etkinleştirilmemiş diyor. Keşke bir de konuşabilsem. İki faktörlü doğrulamayı da sonrasında yapabilirsiniz. Ayarlarda fazla bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Bunu bu şekilde kurmamız bizim web sitemizdeki genel olarak bu arada tabii ki tamamen bitti. Her şey bununla sağlanıyor. Güvenlikle alakalı hiçbir sorunumuz yok tarzında bir durum mu? Değil ama bunu kurmamız ve bu şekilde bırakmamız yeterli olacaktır. Ara ara da buradaki taramaları yapıp verileri bir incelememiz, göz atmamız sağlıklı olacaktır. Bu eklentinin anlatımı bitti. Sonraki eklenti neymiş? Şuradan bakalım. VP Cache'miş. Sonuncu eklentiyi de gördün zaten. VP Cache'e geçelim. VP Cache nedir? VP Cache eklentisini ekleyelim. Buraya gelip direkt, hatta ben buraya sadece direkt cache yazdığımda benim zaten karşıma çıkacak. Hangisi olduğunu öncelikle seçelim. Cache olarak binlerce sonuç ortaya çıkacak ama bizim istediğimiz Emre Vona'dan VP Fastest Cache olacak. Türkçe olacak. Buradaki Kaplan. Cheetah kimdi bu? Hatırlayamadım. Bunu kuralım. Ya tabii birçok seçenek var. Özellikle Lightspeed var. Yani Lightspeed'i de kullanıyoruz. Ben de kullanıyorum. Ancak
bazı sitelerde, bazı farklı hostinglerde Lightspeed müthiş sonuçlar vermiyor. Çok hata veriyor. CSS hatalarını çok fazla veriyor. Sitelerde bozulmayı çok fazla sağlıyor. Tabii siteye ve hosting'e göre de değişiyor bu ama e, Lightspeed gene benim birinci önceliğim ama ikinci olarak ben burada WP Fastest Cache'i anlatmak istiyorum. Çünkü bu her türlü bize fayda sağlıyor. Müthiş bir eklenti. Bunun ayarlarına gidelim. Bunun ayarları zaten özellikle bu basitliği yüzünden seviyorum. Mesela direkt burada seçenekleri bana vermiş. Ön bellek, ön yükleme, etkin. Bunları hiçbir şey yapmadan geçebilirim. Giriş yapan kullanıcılara ön belleği gösterme, etkin. Mobilde etkin. Yeni yazı yayınlandığında ön belleği temizle, etkin. Buradaki tek tek bakın. Hepsini tek tek okuyayım mı yani? Okumama gerek yok. Buradaki şunları ses küçült, birleştir. JavaScript'i birleştirmeyelim. JavaScript'i birleştirince bir tık kafayı yiyor. Bir tık bozulma daha fazla oluyor. Sitedeki görünüm daha fazla bozuluyor. O yüzden JS birleştirmeyi kapalı tutuyorum. Gezip tarayıcı ön belleği ve emojileri kapatı da seçip yani aslında şöyle baktığımda seçilebilir olanlardan bunlar seçilemiyor zaten. Diğerleri soluk olanlar zaten seçilemiyor. Seçilebilir olanlardan sadece JavaScript birleştirmeyi aktif etmeden diğerlerinin hepsini aktif edip dilinde Türkçe yapayım. Dilinde Türkçe olarak seçip submit deyip gönderiyorum ve ön bellek eklentimizin ayarları bu kadar basit. Zaten bunu da bu yüzden anlatıyorum. Burası çok basit bir eklenti. Çok da iyi çalışan bir eklenti. Buradan tüm ön belleği temizleme imkanını da veriyor. Ön belleklerin tümü tamamen temizleniyor. Bu yukarı gelip de üzerine e, tıklamadan hover olarak burada tüm ön belleği temizle ayarı da geliyor. Resim optimizasyonu, premium gibi bunlar tabii premium'a ait özellikler ama zaten bizim için şu an ihtiyacımız yok. Niye? Çünkü resim optimizasyonuna gerek yok. Biz ne öğrettik şimdiye kadar? Yüklediğimiz görselleri WebP'ye çevirip biz zaten optimize bir şekilde yüklediğimiz için şimdiye kadar öğrettim. Bir önceki videoları izlediysen bunu artık öğrendin. Yani bas bas bağırdım. O yüzden resim optimizasyonuna gerek yok. Ayarları da sadece bunlar yeterli olacaktır. Bazen hata veriyor ayarlarda ama hatanın kaynağı Elementor'la uyumsuzluğu oluyor. O uyumsuzluğu da zaten hata kodunda gösteriyor. Şu yukarıda işte şuraya gidin, şunları düzeltin diyor. Onları düzelttikten sonra da aktif oluyor. Bu eklentinin anlatımı da bu kadardı. Şimdi sonraki eklentimiz neydi? Unuttum. Updraft'tı. Updraft'ta da şunu kapatmayayım gene de unutabiliriz. Updraft'ı da hemen yükleyelim. Peki Updraft nedir? Updraft bizim önce bir yükleyelim. Önce bir anlatmadan önce bir yükleyelim. Buraya geldim. Updraft. Karşıma çıkan yine ilk eklenti. Buradaki olan eklenti. Bizim istediğimiz eklenti olacak. Bunu kuralım ve etkinleştirelim. Bu bizim zaten anlattığı gibi yedek almamızı sağlıyor Updraft. Yani sen yeni başlamış olabilirsin. Eski de olabilirsin. Fark etmez. Ama hani sitelerde bir bozulma imkanı, bir yok olma imkanı var. Her zaman var. Bu 100 müdür? Değildir. O yüzden %1 de olsa ufak da bir ihtimal olsa bu var. O yüzden Updraft ile kolaylıkla ayarlara gidip yedek alabiliyoruz. Mesela burada direkt şimdi yedekle deyip yedek alabiliyorum. Peki bunun ben daha önce bir denemek için şurada aldıydım. Geri silip sana anlatmak için geri yükledim. O yüzden burada gözüküyor. Bu sende gözükmeyecek tabii. Yedek alabiliyorum. Peki bunun avantajı ne? Kolaylıkla yedek alınabiliyor. Şimdi yedekle deyip burada veri tabanı dosyalarla beraber yedekleyebiliyorum. Sonrasında bunu indirebiliyorum buradan. Diğer kısmına gelip neredeydi? Bilgisayarınıza indirin seçeneğiyle bilgisayarı da indirebiliyorum. Ama en can alıcı özelliği ise bu ayarlar kısmından otomatik yedekleme yaptırabiliyorum. Yani dosya yedekleme sıklığını mesela el ile değil de haftalık diyebilirim. Mesela veri tabanı da haftalık olsun. Haftalık olarak şuradan da Google Drive'ı seçip bilgileri buradan girdiğim vakit haftalık olarak benim Google Drive'a yedekleri gönderiyor. Alıyor ve gönderiyor. Bu müthiş bir özellik. Yani direkt sürekli girip de bu işlerle uğraşmana gerek kalmıyor. Bu yüzden Updraft bizim sevdiğimiz bir eklenti. Özellikle yedek alma ve yedekleri yükleme konusunda Updraft bir de bunu söyleyebiliriz. Updraft nedir kardeşim değil mi? Updraft bizim sevdiğimiz bir eklenti. Özellikle bu imkanı sayesinde. Otomatik olarak yedekleme sayesinde. Buradaki tabi detayları da
DOS yedeğe alınacak içeriklerin detaylarını seçip kaldırabiliyoruz buradan. Tabi Google'da bağladıktan sonra bizim Drive'a otomatik olarak yedeği alıp gönderecek. Şu sayıda zamanlanmış yedek tutulsun, yani son 2 yedeği tutacak, öncekileri silecek mantığında. Bu videonun konusu, hikayesi burada sona eriyor. Bitti, bu video bitti. Kullanman gereken, benim de kullandığım, sevdiğim 5 adet eşsiz işlevsel eklentiyi anlattık. Beğendiysen videoyu kaydetmeyi, videoda kaydedemiyorsun bu arada ama like atmayı, abone olmayı, bunları filan unutmayalım. Sonraki videolarda görüşürüz. Bir isteğin, bir arzun varsa anlat, yorumlarda yapalım.